Merhabalar. Yaklaşık 2 ay önce Tiger 660'ımı sattım ve Ducati Multistrada VKS'e geçtim. Bu geçiş sürecinde bence 600-700 cc kullanan herkesin yaşayacağı, önündeki seçenekleri değerlendirme sürecini nasıl geçirdiğimden bahsedeceğim. Tiger 660'tan 2 sene boyunca çok memnundum. 3 silindir ilk defa kullandım. Çok keyifliydi. Gücü kendi segmentinde zaten çok iyiydi. Şehir içi ve şehir dışı kullanımı açısından ben çok memnundum. Ama zamanla özellikle son bir yıldır artık ne aradığımı, ne istediğimi biraz daha iyi anladım. Önceliğim biraz daha konformuş. Bu son bir yıldır alabileceğim 800-900 cc, özellikle 3 silindir örneklerden neredeyse hepsini denedim. Şimdi bunlardan bahsedeyim, denediğim modeller ve neden onları tercih etmediğim. Öncelikle MV Agusta Turismo Veloce'ye bir test sürüşü yaptım. Çok zevkli sürüşü var, evet. Çok güçlü. Ama yani tipi de çok güzel, evet. Ama konforunda bir eksiklik var ve çantadır, demirdir. Bazı aksesuarlar konusunda da sıkıntı yaşayacağımı veya çok yüksek maliyetlere katlanmam gerektiğini düşünüyordum. Onu öyle elemiş oldum biraz. Tracer 9 denedim. Tracer 9 arkadaşım da vardı, onu uzun uzun sürebildim. Aslında GT'sinin elektronik süspansiyonunu da merak ediyordum ama sonuçta Tracer 9 ne hissettiriyor onu da deneyimledim. Şöyle ki o da çok güçlü, sportif karakteri çok yüksek, çok zevkli sürüşü var. Şehir içinde de dışında da sürülebilecek, MV Agusta da öyle bir motor ama Tracer'da ön tarafın çok ağır olduğunu, arka tarafın hafif hatta kaymaya meyilli olduğunu hissettim. Tiger 660 ile değişe değişe sürdüğümüzde Tiger'ın çok rahat, yani arkasının kaymayacağına emin olduğum yerlerde Tracer'ın biraz daha böyle arkayı kolay bırakacağını hissettim. Ama buna rağmen Tracer 9 GT asıl hedefim olmuştu. Bu sürede Corlas'ta Tiger 900 GT Pro'da test ettim. Onu ilk test etmişim çünkü sonuçta bir Triumph kullanıyorum. Onun kalitesine güvenip Tiger 900 GT Pro'da listemde ilk sıralardaydı. İlk test etmişim çünkü oturma pozisyonunu hiç sevmedim. Motorun kafasının Tiger 660 gibi ince yapılı olmasını sevmedim. Motor bloğunun karakterini de çok sevmedim açıkçası. Çünkü hedefim altındaki 3 silindirliye benzer bir 3 silindirli veya 4 silindirli bir motora geçmek. Biraz daha sportif karakteri olan bir motor bloğuna geçmekti. Sonra bir Ducati sürdüm. 950S. 950S'te sportif sürüşte çok rahattı, çok beğendim. Düz uzun yolda konforunu çok beğendim. Hatta 950S'te birkaç acaba şunlar şöyle değişse mi dediğim şeylerin V2'de düzeltildiğini gördüm, okudum. Dedim o zaman benim hedefim V2 S olmalı. En başta tasarımda tip olarak zaten çok güzel. Ama işte Tiger'da ya 660'da ve 900'de o ince ve aşağıda konumlanmış kafa rahatsız ediyordu. Çok rüzgar alıyor diye. Ben birazcık böyle yukarıda konumlanmış sert bakışlı bir kafayı seviyorum açıkçası. Ducati'de bu tasarım detayı en çok hoşuma giden. Bir de konforu diğer test ettiğim motorlardan çok daha yüksek. Sonuçta elektronik süspansiyonu, her türlü detaylı ayarlarını yapıp yumuşak, sert, 2 kişiye uygun, çantalı, çantasız. Denediğim bu modların hepsinde çok rahattım. Hatta artçılığı da çok rahattık. Ama işte bu sonuçta 2 silindir. Ben 3 silindir hedefinden 2 silindire neden döndüm? V2 bloğunda 950'den sonra alt devirlerin cansızlığı, sürmenin zorluğu, şehir içinde sıkıntı yaşatması gibi şikayetlerden sonra bir düzelme yaşanmış. Yani bir Tiger 660 gibi rahat değil tabii ki. Yüksek vites, düşük devir rahatlığı tabii ki de yok. Bu mesela Tracer 9'da vardı çok net. Ama
yarım debriyaj, arka fren, bunları zaten tolere edebileceğimi düşündüğüm için önceliğim, ilk beklentilerim tasarımı, konforu, sportif sürüş karakterinin beni tatmin etmesiydi. Bunlar da etti. Şimdi Tiger 660 öyle bir yere konumlandı ki hem yeni başlayan insanlar tercih ediyor, hem de ya ben zaten o tipte, o segmentte motorla hayatımı idame ettirebiliyorum ve yakışıklı özellikleri olan bir motor deyip tecrübeli olanlar da tercih edebiliyor. Ve Tiger 660'tan bir kısım yeni başlamış, daha acemi olan insan ya bu işte yetmedi, değiştirelim deyip, veya ya biz işte daha cüsseli büyük bir motor bekliyorduk, küçük bir motormuş bu deyip değiştiren çok oldu. Oluyor da, olacaktır da. O yüzden herkesin değiştirme arefesinde yaşayacağı bu model seçimi konusunda ben kendi tecrübelerimden bahsettim. Bundan sonra bir 4 silindir olabilir mi? Olabilir. Çok böyle Tiger 660'tan S1000XR'a geçen de oldu. Tabii daha güçlü, daha kaliteli, premium bir marka, bir motor tercih edilebilir ama benim beklentilerim o kadar güç, o kadar premiumluk falan gibi şeyler değildi benim beklentim. Biraz konfor. Şehirler arası bir yola çıktığımda ya yorulur muyum? Günübirlik bir sürüşün, sabahtan akşama kadar sürüşün sonunda, sürüş bittiğinde ya artık ben yorulmuşum. Veya sportif sürüşte ya bu motor da buralara gelmiyor, böyle sürülecek motor değilmiş dedirtmeyen bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Bu tercihler arasında illaki sizin de kullandıklarınız vardır, sahip olduğunuz motorlar. Tecrübelerinizi değerlendirip konuşabiliriz, görüşebiliriz. V2S ile ilgili inceleme veya başka bir şeyler şu anda düşünmüyorum. Çünkü zaten bilinen, 2 senedir herkesin incelemesini yaptığı bir motor. Ben önemli olan orta segment bir motordan üst segment denebilecek veya işte 900-1000 cc segmentine geçilecek bir kişinin seçeneklerinin ne olabileceği, eğer test sürüş imkanı yoksa test ettiğinde neler hissedebileceğini birazcık anlatmak istedim. Turismo Veloce de çok güzel motor. Gerçekten gazı açtım mı uzayıp giden, sanki böyle hızı hiç bitmeyecekmiş gibi hızlanan, son hızına sanki hiç ulaşmayacakmış gibi. Tracer 9 GT'sini sürmedim ama o da inanılmaz hızlanan, çok güçlü. Frenleri kötü diyenler oluyor ama ben o kadar kötü olacağını hissedecek kadar bir sıkıntı yaşamadım. Frenlemelerini de denedim. Tiger 900'de konforlu. Yani uzun yol isteyene uzun yol yaptırır. Yol dışına çıkmak isteyeni yol dışına çıkartabilir, asfalt dışına. Öyle bir motor. Sonuçta Triumph da kaliteli. Yakıtı normal, gücü yeterli. Ama Ducati başka bir dünya olduğunu hissettiriyor. Güç isteyince güç var. Konfor isteyince konfor var. Sportif sürüş konusunda V2S ile ilgili izlediğim yok ya işte Tracer bambaşkaydı gibi yorumlara çok katılamıyorum. Çünkü yönlendirme konusunda Ducati'nin, yani V2S'in Tracer 9'dan daha kolay yönlenip daha böyle keyif verdiğini düşünüyorum. Konfor olarak da motorun hem elektronik donanımı hem sellesi hem de sonuçta ön tarafının sürücüyü ve işte artçıyı belki çok korumuyordur ama sürücüyü rüzgardan ve birçok şeyden koruyacak şekilde tasarlanmış olması benim için önemli şeylerdi. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.